arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bu videoda beraberce altıgen hırka öreceğiz. Hadi Damla diyordunuz uzun zamandır, birlikte de örelim şu altıgeni. Ben de Damlaca yorumladım. Eğer hoşunuza giderse bir de bu yorumunu örersiniz belki. Ben koton ipleri tercih ettim çünkü 4 mevsim kullanılan hırkalar daha çok hoşuma gidiyor. Ama derseniz ki sıcacık tutsun, tabii ki yünlü angora ipleri de tercih eder kullanabilirsiniz. Mesela Lanosso'nun Cazbatiği, Burcum, Alize'nin Burcumu Angora Gold'u, birçok ip var sıcak tutacak. Ben çok fazla o ipleri kullanmadığım için çeşitleri hakkında bilgi sahibi değilim. Ancak ben batik ip kullanıyorum. Yarnart Jeans Crazy'nin. Siz tabii ki Alize Cotton Gold batik ya da emsallerini kullanabilirsiniz. Şimdi siz bunun belki renklerini beğenip örmeyi tercih edebilirsiniz de. Bunun için öncelikle bir numaralarına bakalım. 8207'si ile 8201'ini kullanıyorum. Şimdi bu hırkayı yaparken iki çeşit tığa ihtiyacımız olacak. Ben 3 ve 3,5 milim ile örüyorum hırkayı. Siz de genelde yoğunluk olarak hangi tığ kullanacaksanız yarım milim ya da 1 milim küçük tığını kullanmanızı önereceğim. Onu başlarken kullanacağız. Şu kısımda ilk 3 sırada kullanacağız. Sonrasında tığımızı büyüteceğiz. Her iki küçük beden ve büyük beden çalışmayı da dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Şöyle ki bazı hırkalarda çalışan arkadaşlarım kollarında hiç küçültme yapmadan bedenle beraber ilerlerken kimileri küçültmeyi yani eksiltme yaparak kolu darlaştırmayı tercih etmiş. Ben kola daha böyle nasıl anlatayım, derli toplu, yani aslında anlatmayayım, göstereyim. Şöylece bakınız, kolu şu formu verdim. Ama 4 sırada bir, yani 4 sıra örüp 5. de bir eksiltme yaparak kol altından bu formu verdim. Bu epey bir kola oturtmalı bir hırka oldu. Şimdi bu yaptığımda bir alttakinde ise 7 sıra örüp 8'de, bakın burada zaten hepsini işaretledim. Şimdi burada ilk başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi 6 sıra ördüm, 7'de eksilttim. Diğeriyle karıştırdım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. 7'de eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de eksilttim. Burası benim şu gördüğünüz eksiltme yaptığım yerden tutup katlıyorum. Çünkü orası benim, şöyle göstermem gerekirse, kolum. Şöyle devam ediyor hırkam. Şimdi son bu hırka bir tarafını ördüm, diğer tarafını birlikte öreceğiz ama bunun da son işlemini yapmadım. O son işlemini de beraber, bu formu vermek istemedim. Ben örerken bu formu veriyorum. Bir dikme işlemi yapmıyorum hiç. Ondan ötürü işlemi tamamlamadım, beraber de yapabilelim diye. Şimdi öyleyse bir de şeyi göstereyim size hemen. Şuradaki hırkaya başlamıştım. Çok özür dilerim. Şuradakine başlamıştım. Biraz yakınlaşalım. Ay, yakınlaşınca galiba netliği de bozuluyor ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sırasını örmüşüm henüz. Bakın şuradan eksiltme yaptığım yer neresidir? Burası olur. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi ne yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i örüp 9'da daraltmışım. Burada daha bol kol çalışıyorum. Biraz daha büyük beden çalışacağım gibi. Derseniz ki kol evinde eksiltme yapmıyorum, bol olsun, kimono tarzı duruş hoşuma gidiyor. O zaman benim burada yaptığım işlemi iptal edip diğer işlemleri devam edebilirsiniz. Öyleyse ufak ufak yapımına da geçelim. Geçmeden evvel şöyle bir size hırkayı tekrar göstermek istiyorum. Tam olarak öreceğimiz hırkayı görün de isterim tabii ki. Şunu da alayım. Şöyle de açayım.
iplerle ilgili tekrar bir detay vermek isterim. Şimdi arkadaşlar, şurada şu kısımda bakın, elimde bir tane Yarn Art cinsin Crazy'sinin bir rengi vardı, şu kadarcık. Hemen onu buraya kullandım. Sonrasında Yarn Art'ın 03'ünü geçtim. Sonrasında bir sıra 87 geçtim. 28 2 sıra gibi. Burada da bu ipten elimde kalmadığı için onun renklerine uygun olsun diye şöyle bir renk skalası geliştirdim. 28, 87, 03, 46 numaraları kullandım. Yarn Art cinsin. Hırkadaki ipler sadece Yarn Art cins. Crazy'si ve diğer tek renkleri. Dediğim gibi bakın, kolda yapmış olduğum daraltma çok net belli oluyor. Diğer hırkalarda birlikte ördüğümüzde bu kadar daraltma yapmayacağım. Beden de böyle 36-38 beden için ziyade daha büyük bedenlere, 40 beden üstüne olmuş olacak. Ben bunu bakın 18 sırada tamamladım. Şuradan sayarsak çok net anlayacaksınız. Kol altından saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sırada tamamladım. Onunla birlikte geldim. Kolu 18'i son sıraydı. Kolu da orada kapattım. Yani benim buradaki kapatma sıram, burada gördüğünüz ten rengi 87 olan. Daha sonra etrafını geçerken kaç sıra geçmişim? 1, 2, 3 sırada etrafını geçtim. Aynı iki tarafta da aynısını yaptım. Yani 18 sıra ördüm bunda. Dediğim gibi 36, 38, 34 beden arkadaşlarım benim ördüğüm sayı ve sırayla zincirle örerlerse 18 sırada, tabi siz yine de ölçmekte fayda var. Üstünüze tutarak ilerleyin. Bu hırkayı çok rahat üstünüze tutarak ilerleyebilirsiniz bu arada. 18 santim hani sıra diyorum ama şimdi birazdan size ölçüsünü de veririm yapımına geçmeden evvel. Ondan sonra da ufak ufak artık yapımına geçelim. Evet, 6 taneye ulaştı göbekteki gruplar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaki sihirli halkamın ipini şöyle iyicene sıkıştırarak çekiyorum. Çektim. Şimdi buradaki bu oturmamışlık, marullanma hissi sizi üzmesin, mutlu etsin. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. 2 zincirimi daha çekip, pardon, burada 2 zincirimi daha çekmiyorum. Çünkü artık burada sırayı kapatmayacağım. Tek tek ördüğüm renge gitti. Şimdi bu ortaya düşebilmek için, yani güzel bir görüntüyle devam ettirebilmek için bakın, şimdi burayı ördüm. Bir zinciri çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi buraya batarken batıyorum buraya. Ve şu arkadaki ipi de üstüne alıyorum ki onu oraya kilitleyeceğim, çünkü o şekilde gizleyeceğim. Şimdi aradan geçirip sanki bir ikili trabzan örüyormuş gibi düşünün. Bir, ama çok bol değil, böyle sıkı sıkı ördüğümüz bir ikili trabzan ortaya düştüm. Bakınız hanımlar, bu şekilde. Şimdi bunun üstüne, ortada kalabilmek için bunu yaptım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve hemen yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi şunu söylemek isterim. Hatırlayın lütfen. Hanım Dilendi motifinin ikinci sırasında ne yapıyorduk? Her boşluğun içine köşe çalışır gibi 2 tane üçlü gruplar çalışıyorduk. Şimdi burada da 6 tane boşluğun içine 6 adet köşe çalışacağız. Öyle düşünün. Şimdi bu bizim buradaki başlangıçtaki köşemizin ilk üçlüsü. Dönüp geldiğimde diğer üçlüyü yapacağım. Çünkü bunu sona düşürdüm. Evet. Bu arada bu arkadaki ipi de yukarı çekmiştim ya, kitleyerek. Şimdi benim burada bir ince tığım olması gerekiyordu. Evet, buldum ince tığımı. Şimdi ince tığları da ipi gizlemekte kullanıyorum. Şu aradan şu ipi, sihirli halkanın ipini alıyorum öne. Bir öne. Sonrasında hemen şu diğerinden arkaya. Şimdi bunun üstüne de burada öreceğim. Böyle sağlam sağlam ilerlersek hırkalarımız hiçbir şekilde sökülmez hanımlar.
Şimdi arada bir zincirim var. Köşeden köşeye geçerken bir zincirim var. Geldim. Şimdi buraya ikili trabzanlarla hala devam ediyorum. İlk üçlü grubumu ördüm. Köşede olduğum için arada 2 zincirim var. Tekrardan ikinci grubu da aynı köşenin içine örüyorum. Diğer tarafa geçerken köşeden köşeye arada bir zincirim var. Bu ipi şimdi tekrardan alıyorum arkaya. Sihirli halkanın ipinden bahsediyorum. Hala onu ben benimle birlikte yanımda taşıyorum. Aralardan geçirdim. Şimdi burada da üstünü öreceğim. Yine aynı mantıkla. Yani aslına bakacak olursanız bu sırada her boşluğun içine bunu yapalım. Şu sona doğru geleyim, oradaki yapacağım işlemi de göstereyim. Arada 2 zinciri unutmayalım. Son boşluğun içine geldim. Burada bir zincir çekmem gerekiyor. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi buradaki ilk üçlüsünü örmüştük. Burada ikinci üçlü, daha doğrusu sağ taraftaki, buradan bakınca çünkü ikili üçlü grup gibi duruyor değil mi? İlki yani. Onu da örüyorum ve burada ne yapıyorum? Yine şimdi burada diyelim ki tek renk ile ören arkadaşlarım ne yapacak? Mesela burada ip değiştirmek istiyorsa buraya gelecek. Burada normal 2 zincirini çekecek. Üstüne batıp kapatıp ipini koparıp bu boşluğun içinden devam edecek. Ben aynı iple devam ettiğim için, ki batikle örenler için burası gerekli. Yine bir zincir çektim. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Yine buradaki zincirle yükseldiğim yerin tepesine battım. Yine sıkı sıkıya bir ikili trabzan ördüm ve ortaya geldim. Şimdi aynen 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum ve yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yine bir köşedeyim burada. Dönüp geldiğimde bu köşenin yine diğer grubunu öreceğim. Şimdi artık köşeleri yapmaya devam ederken, şimdi burada bir zinciri çektim. Buradaki boşluğun içine çok özür dileyerek ev hali diyorum. Kapım çalınca bakmak durumunda kaldım. Öyleyse kaldığımız yerden devam. Ne yapıyorduk? Şimdi artık köşelerde 2 tane çalışıp ortalarda bir tane üçlü grup, arada bir zincir, köşelerde 2 zincir mantığında devam edeceğiz. Örerken daha iyi anlarız şimdi. Bakınız şimdi. 3 ördüm buraya. Bir zincir çektim. Artık köşedeyim. Köşenin içine 2 tane örüyorum. Üçlü grubu arada 2 zincir ile. Tekrar bir zincir. Ortadayım çünkü. Bir tane üçlü grup. Tekrar bir zincir. Köşeye geldim. Arada 2 zincir. Ve arada bir zincirle tekrar ortayı örüyorum. Bu mantıkla da bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi son boşluğunda ikili trabzanlarını örüyorum arkadaşlar. Burayı da beraber kapatalım istedim. Şimdi burada bir zinciri çektim. Bu köşenin diğer üçlü grubunu örerken artık 3 milim tığımla vedalaşmanın vakti geliyor. Şöyle ki bir zincirimi çektim. Israrla söylüyorum tekrar. Tek renk iple çalışan ve ipin rengini değiştirmek isteyen arkadaşlarım burada benim bu yaptığım işlemi yapmayacaklar. 2 zincir çekip buraya bağlanıp ipini kopartıp yeni renge geçecekler. Ben aynı renkle devam ettiğim için, ki özellikle batik iple çalışan arkadaşlarım da bu şekilde devam edecek. Tabii tek renk örüyorsa da bu mantıkla devam. Tığımın üstüne ipimi aldım.
Yine buraya geldim. 3 zincirin tepesine battım. Sıkı sıkıya bir ikili trabzanı ördüm ve artık 3 milim tığımı burada bırakıyorum. Netlemiyor ya. Niye? Tamam. 3 milim bırakıp 3,5 milime geçiş yapıyorum. Ve bundan sonra artık trabzanlarımın örüş şekli de değişiyor. Nasıl mı? Şöyle 1, 2, 3 zincirle yükseliyordum ya. Artık 4 zincirle yükseliyorum. Şurası takıldı. Hoşuma gitmedi baştan. Ve tığımın üstüne ipimi alıp batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Tekrar aldım. 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Dilerseniz 2 kere de dolayıp 3 kere de çıkabilirsiniz. Ben onda böyle çok gevşek ve büyük gördüğüm için trabzanlarım hoşuma gitmedi ve bunu tercih ettim. Diyorum, ısrarla da söylüyorum. Zincir sayıları, trabzanların ikili üçlü oluşu, bu tamamen sizin elinizden nasıl güzel düştüğüne ilgili. Lütfen deneyin. En çok içinize sineni kullanın. Ben böyle tercih ettim. Bunu sevdiğim için böyle devam ediyorum. Arada bir zincir. Yine geldim. Yine 3 kere de çıktım. Yani bundan sonra zaten hep trabzanlarım böyle biraz daha uzun, biraz daha büyük, puf puf, böyle pofur pofur bir hırka istiyorum. Hepsi bu. Onun için böyle yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz daha farklı da çalışabilirsiniz. Hoşunuza nasıl gidiyorsa. Yine arada bir zincirim var. Her köşede yine 2 tane uzun trabzanları öreceğim. 1, 2, 3 kere de çıktıklarımı. Köşelerde yine 2 zincir. Aralardaki zincir sayısının mantığı değişmedi. Aralar 1, köşeler 2. Aynı ortada başladığımız mantıkla devam ediyoruz. Aslında arkadaşlar hırkanın bu parçasının işlemi bundan sonra istediğiniz ebata gelene kadar, çocuk için mi yapıyorsunuz daha minik, işte zayıf bir kimse için mi yapıyorsunuz daha hani biraz evvel gösterdiğim gibi daha az sayıda sıra örerek. Sıradan ziyade santim önemlidir. O santimin kaç sırada ulaştığınız önemlidir. Mesela ben 18 sırayla atıyorum 18 sırayla 20 santime ulaştımsa belki siz 20 santimle 20 sıraya ulaşacaksınız gibi. Lütfen ölçerek, ben en sonunda size bedenlerin ölçülerini mutlaka vereceğim. Hangisi kaç santim oluyor? Siz de ona göre ölçerek, deneyerek, hatta üstünüze deneyerek en güzel ilerleme şeklidir. Bunu söylemek isterim. Yine köşedeyim. Ve bu hırkada, bunda biliyorsunuz benim ilk küçük modelimde 4 sıra örüp 5.'de daraltma yapmıştım. Şimdi bunda 6 sıra örüp, bakın 6 sıra örüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de eksiltme yaptım. Diğerinde 1, 2, 3, 4 örüp 5'te yapmıştım. Kolu daha dar düşürmek için. Bu biraz daha büyük beden hanımefendiyi düşünerek yaptığım için daha kolları da, kol evi de bir tık daha rahat bırakmak istedim. Ondan 6'da küçülüyorum. Şimdi bunu yaparken de gene küçülmeler yapacağım. Mesela bunu da çocuk hırkası gibi şu anda ufak bir parça olduğu için öyle düşünebilirsiniz. Elimizde minik bir parça var. Yavrunuzun ya da yapmak istediğiniz çocuğun ölçüsünü alıp üstüne deneyerek kaç sırada yapıyorsak, benim bu büyük beden hırka için yaptığım işlemi siz de birebir yavrunuz için uygulayabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi ne yapacağız? İşlemler hep aynı dediğim gibi. Aralarda mantık çok basit. Hanım dilendi mantığı. Sadece 6 tane köşemiz var. Aralarda bir zincir, köşelerde 2 zincir. Bunu 6 sıra öreceğim. 7'de koldaki eksiltmeyi, daraltmayı oluşturacağım yeri beraber yapalım istediğim için oraya kadar bu şekilde örüp geleceğim. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6 sırayı ördüm. 7. sırayı da örerken
şimdi size geldim ki şeyi göstermek için arkadaşlar. Şimdi nasıl, şöyle bir uzaklaştırayım. Şimdi nasıl artık şu kol evindeki daralmayı yapacağız. Şimdi ilk başladım buradan. Burası benim 7. sıraya başladığım sıra. Şimdi bir kenarı ördüm, bir diğer kenarı ördüm, bunu ördüm, bunu ördüm. Yani 5 kenarı ördüm. Artık bitiş noktasına geldiğim yerde bu sırada arkadaşlar ne yapıyorum? Daraltmayı yapıyorum. Nereden mi yapıyorum? Şimdi ilk olarak bunun köşesini bir örelim. Bir zinciri çektim, köşedeyim. Bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 köşede olduğum için ortadaki zincir sayım 1 2 tekrardan battım. 1 2 3 tekrardan 2 kere daha yapıyorum ve son kenardayım 7. sıranın. Artık ben hep son kenarda eksilmeleri yapıyorum. Tam orta noktayı bulmak için. Şimdi burası benim diğer köşem. Onu saymıyoruz. Bu köşeyi de yaptık. Şimdi 1 2 öreceğim. Burada daralma yapacağım. 1 2 öreceğim. Tam ortada daralma yapmak istediğim için bu daralmaları ya 4 sıra örüyoruz 5'te, ya 6 sıra örüyoruz 7'de, ya 7 sıra örüyoruz 8'de gibi, pardon çok özür dilerim, 8 sıra örüyoruz 9'da gibi yapabiliyoruz. Aynı noktadan eşit bir daralma yapabilmek için. Mesela burada söylemek isterim ki 6 örüyorum 7'de yapıyorum. Bu hırkada söylemek isterim ki kolu nasıl yaptım? Biliyorsunuz dar bir kol. Bakayım şunu bir açayım, biraz daha uzaklaştırayım dedim, daha iyi gözüksün. Evet. Şimdi burada da 4 ördüm, 5'te daraldım. Bakın 4 ördüm, 5'te daraldım. Dar bir kol elde ettim. Şimdi burada 6 örüp 7'de daralıyorum. Bir tık daha geniş kol elde edeceğim. Israrla söylüyorum ki net anlaşılsın. Hani kafada soru işareti kalmasın diye. Ne yapıyorum şimdi? Arada bir zinciri çektim. Hemen 2 boşluğuma aynı bildiğimiz gibi bir dolduruyorum. Şimdi tekrar bir zincir. Ve şimdi buradaki işlem önemli. Buraya dikkat edelim. Tekrardan bir açayım. 2'yi doldurdum. Şimdi aradaki zinciri çekmeden tığımın üstüne ipimi aldım. Buraya battım. Bir tane trabzanı ördüm. 3 kere de çıktım. Yine zincir çekmedim. Buraya geldim. Ve buraya da 3 taneyi ördüm. Bakın bu şekilde işte. Şimdi burada da yine her zamanki gibi standartta ördüğümüz gibi devam ediyorum artık. Şimdi buraya da yapayım. Köşeye geleyim. Ve artık ne yapacağım? Bunun üstüne yine bunun gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 örmüştük ya. Bunun üstüne de 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı öreceğim. Tekrar 7.'sinde tam aynı noktada yine başladığım noktaya gelmeden bir önceki kenarda daraltmayı yapacağım. Onu da beraber görürüz zaten. Şimdi aklınızda hani ilerlemek isteyen arkadaşlarım olur. Daha tecrübeli bilenler olur. Onlara fikir olsun. İlerlesinler. Şimdi burada artık yine yukarıya çıkıyorum. Ve şimdi şöyle batayım. Hemen bir yukarıya çıkayım. Batamadım. Buradakiler biliyorsunuz hep kısa trabzanlar, sıkı trabzanlar. Bir sırayı daha öreyim. Yani bir tur daha atayım. Buraya geldiğimde bunun üstüne nasıl öreceğiz onu göstereyim size. Evet, sözünü ettiğim yere kadar ördüm. Şimdi burada nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bir zincirimi çektim. Hemen şu boşluğa batıyorum. Şu boşluğa. Yine 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Sonra hemen tığımın üstüne ipimi aldım.
şunun tepesine batıyorum. Burada tek ördüğüm trabzanın tepesine yine 3 kere de çıktım trabzanı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tane daha örüyorum. İşte aynı bu şekli vermiş oldum. Sonrasında da şuraya hemen işaretleyicimi takıyorum. Üstüne işaretleyici. Nasıl olur ya? İşaretleyicimi taktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra çıkacağım. Yani burası gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun üstüne de çıkacağım. 7. de aynı işlemi yine yapacağım. Aynı yerde bunun üstüne denk gelecek. Yani artık aslında bundan sonra yapacağım işlemler hep aynı. Onun tek tek her anını çekmemin zaten hem imkanı yok hem de çok da hani gerek olmadığını görüyorsunuz bilen arkadaşlarım için de. Şunu daha bir şöyle kamerayı yapayım. Daha biraz aşağıya kaymış. Sizler için de umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır buraya kadar. İşte bundan sonrası istediğiniz büyüklüğe kadar örmekte diyebilirim. Şöyle 2 taneyi yan yana şuraya koymuşum. Bu 2 taneyi bunun gibi 2 parçayı örüp ondan sonra yan yana koyup gerekli işlemlerimizi yapacağız ama ilk olarak dediğim gibi bunu istediğiniz ebata kadar ne kadar büyütmek istiyorsanız atıyorum 42-44 beden çalışacak olan var, 36 çocuk için çalışacak olan var. Dediğim gibi ben bunu 18 sıra örüp ilk gösterdiğim hırkada yaptığım gibi olduğunda 34, 36, 38 bedene uygun yaptım. Bu ne demek oluyor? Demek ki 18'i 10-12 gibi yapsam hani şöyle 5-6 yaş çocuğuna uygun düşer diye tahmin ediyorum. Ben çocuk bedenlerini çok fazla bilmediğim için benim kız oldu 22 yaşında, takdir edersiniz ki ben unuttum artık kaç yaşında hangi beden oluyorlar, nasıl oluyorlar. Ölçü alarak çalışmayı tercih ediniz lütfen. Siz de ölçün. Zaten hani çocuklarda da yaş farkı, yaş farkından ziyade boy, kilo farkı oluyor. Önemli olan o detaylar. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu öreceğim. İstediğim yani bu forma getireceğim. Hemen göstermek istiyorum. Şunu biraz yukarıya da alalım. Kadrajımızı da genişletelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi benim amacım artık bunu bu kadar büyütmek. Yani şu ayraçların olduğu yeri bir bulalım. İşte burası 1, 2, 3. 3 kere keserek 22 sıraya ulaşacağım. Ondan sonra 22 sıraya ulaştığımızda tam buraya geldiğimde sizlerle buluşacağım. Nasıl işlemler yapmamız gerektiğini göstereceğim. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi kol ağzına kadar şu şekilde birleştirdim. Ve karşıdaki köşede birleşeceğim. Köşedeki üçlü örüldüğü için şimdi orada o beni bekliyor. Ben burada ilk olarak bu köşenin içine diğer köşelerde yaptığım gibi 2 tane grubu öreceğim. 3 kere de çıktığım trabzanlarla. Yine arada 2 zincirim var. Bütün köşelerde yaptığım işlem gibi aslında. Ve burada farklı bir şey daha yapmaya başlıyorum artık. Çünkü artık ben kol ağzının çevresini geçiyorum arkadaşlar. Kol ağzındayım. Ve burada bir miktar, tabii ki çok bol kullanmak isteyen arkadaşlarım için bu söylediklerim geçerli değil. Zaten onlar belki burada çok fazla daraltma da yapmadı. Belki hiç daraltma yapmadılar. Onlar bu kısmını kale almayabilir. Ben şimdi aralarda çektiğim bir zinciri bu kol ağzında artık iptal ediyorum. Ve zincir çekmeden kol ağzının etrafını örmeye başlıyorum. Bir tek zincir iptal. Bütün trabzanlarım gene aynı bir dola 3 kere de çık mantığıyla devam ediyor. Şu diğer köşeye gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Kol ağzının ilk turunu döndüm. Bakın şurada başlarken hani
bir atraksiyon yapıp yükselmiştik ya şu kısımda tam. Şimdi ne yapıyorum burada? Hemen geliyorum. Bu köşeye bir tane üçlü trabzanımı örüp buradaki ilk yükseldiğim dörtlü zincirle oluşturduğum bacağın içine batacağım ve batamadım. Kalın tığla örüyoruz ya, zor oluyor. Battım ve hemen şimdi bulunduğum yerde tekrar üstüne yükseleceğim. Biraz netleme problemi var sanırım ışıktan ötürü. Şimdi burada tekrardan 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen buradaki şu trabzanın tepesine de batıp, çok özür dilerim. Şimdi sol boşluğu da doldurduktan sonra burada 2 tane biliyorsunuz üçlü grubun 2 tanesini oluşturmuştum. Biraz netleme problemi var gibi ışıktan ötürü. 2 taneyi yapmıştım. Şimdi buraya 3. bacağını yapıyorum bu üçlü grubun. Ve hemen bu zincirle yükseldiğim bacağın tepesine batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Şimdi bu tam üçlü grubun ortasında kaldığımız için bir yanındakine de batıyorum. Kaydırarak yana geçiyorum ve kaydırma sistemiyle buraya kadar gelip burada 1, 2, 3, 4 örüyorum ve tekrardan yanına 2 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp 3 kere de çıktım. Arada zincirim yok. İşte bu birinci sırasını tamamlamıştım. Bu 2, 3'ü de yapacağım ve kolun ağzındaki işlemi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Lastik öncesi işlemi diyeyim. Daha sonrası zaten bütün hırkayı tamamladıktan sonra işlemlerini bir de hırkamızın kenar patlarını, hem etraf patı hem kol patını lastikle geçeceğim. Öyleyse ben bir dolanıp 2 tur daha geleyim. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Yine arada zincir yok. Burada zincirle yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum ve dur şimdi güzel yerden batalım. Batıyorum. Aradan kaydırarak geçirip kilitleyeceğim. Şimdi burada yeni renge geçecek dostlar zaten burada kilitleyip ipi kesecekler ve istedikleri boşluktan başlayarak yeniden yeni rengini kuracaklar. Ama benim gibi batikle aynı iple devam eden arkadaşlarım da bu köşeye geldiğinde şöyle bir kere kilitledikten, daha doğrusu onu da sayıyoruz. 2, 3 ve 4 zinciri çekecek ve hop yandaki boşluğa atlayacak. Ama tabii ki ikili trabzan değil, üçlü trabzan örecek. Arada zincir çekmeyecek. Ve bu sırayı da böylece tamamlayacağım. Artık 3 tur demiştim. Atacağım kol ağzına. Bunu attıktan sonra kolun lastiğini en son öreceğim için hırkanın diğer 3 köşesindeki işleme geçeceğiz. 3 değil pardon. 1, 2, 4 köşesi, 4 kenarıyla çalışacağız pardon. Durdu kafam. Yayınca daha iyi anlarım. Ben bunu bir geçeyim. Geleyim. Yine sonuna kadar geldim. Şurada zincirle yükselmiştim ya. Şimdi o boşluğa batıyorum. Hemen bir taneyi yapıyorum. Sonra ikinciyi yapıyorum. Ve üçüncüyü de buraya, üçüncü içinde bu yükseldiğim zincirin tepesine batıp aradan geçirip şöyle bir güzel, ipim de bitmişti, kilitliyorum. Evet, şimdi size kolu göstermem gerekirse şayet şöyle bakayım, şeyden ötürü biraz kadrajı genişletemedim. Hemen şöyle genişletelim biz de. Hop. Bakınız şöyle ben de yükseleyim. Şöyle. Evet.
Kolu şu şekilde toparladım. Şimdi kolun ağzına sıra lastik örmekte. Lastiği de örünce zaten şu görüntüyü elde edeceğiz bilekte. Ben çok seviyorum bunu. Ona da uygulayacağım. Şurası da gördüğünüz gibi şöyle oldu. Şimdi artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Hırkamızın etrafını geçmeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak diğer parçanın da kolunu birleştireceğim. Sonra bunun bakınız şimdi bir şöyle biraz yükseleyim biraz daha, hop. Şimdi şöyle de tutarsam daha iyi olacak galiba. Evet. 1 2 ve 3 tur atacağım. 1 2 3 kenardan bahsediyorum. Şimdi bu bir kenarını şuradan başlayacağım. Hop geleceğim, öreceğim. Tekrar böyle. Batik ip olmadığı için ipimi hiç koparmayıp tersinden öreceğim. 3 kere bunu yapacağım. Normal ip kullananlar, her sırada renk değiştirenler tavsiyem ipini kopartıp düzden de örebilirler. Ama ip batik olduğu için tersi düzü zaten hiç belli olmayacak. Öyleyse etrafını geçmeye başlayalım. Şimdi örme yönüm bu olduğu için şu köşeden takacağım. Geleceğim. Pardon, özür dilerim. Şurayı tur attırmamam gerekiyor. Bakınız şimdi. Şuradan şöyle ve şöyle dönmemiz gerektiği için şimdi benim örme yönüme göre alıyorum. Hiç ip kopartmadan bir şuradan takacağım. Böyle geleceğim. Tam turlu, yani tam tur değil aslında, 3 kenarlı tur atacağım. Sonra geri dönüp devam edeceğim. Nasıl olduğunu şimdi size göstermek istiyorum. Hemen ilk önce bir ilmeğimizi çıkartalım. Sonra hemen şöyle tığımın üstüne ipi aldım. Şuradaki yaka için ayırdığım boşluğun içine battım ve 3 kere de çıktım. Bacağımı örüyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha yapıyorum. Ve arada bir zincir buralarda çekmeye devam ediyorum tabii ki. Şimdi yapacağım işlem hep bu aslında. Boşluklara 3 tane ikili trabzanı örmek. Şu köşeye kadar geleyim. Aslında köşede de hep aynı işlemi yapacağım ama usulen orada da göstereyim. Bir de ters dönüşümüzü nasıl yaptığımı gösteririm. Beraberce o kısmını da geçmiş oluruz net bir şekilde, akılda soru işareti kalmadan. Bir parçaya ne yapıyorsak arkadaşlar, diğer parçaya da aynısını uygulayacağız. Hiçbir farkı yok. İki parça da birbirinin aynı teknikleriyle, işlemleriyle devam edecek. Örmesi keyifli. Çıkan sonuç güzel. Bence örülmeye değer bir hırka olacak. Ben o zaman dediğim yere kadar bir geleyim. İlk kenarda aşağı kadar indim. Şimdi köşenin ilk üçlüsünü yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Köşede yine aynı işlemi yapıyorum. Aslında hiçbir farkı yok ama tekrardan yine de göstermek istedim. Diğer köşede de aynı işlemi yapacağım. Yukarı kadar bu şekilde sonrasında çıkacağım. Çıktığım noktada da artık bir tur geri döneceğim tersten. İp koparacak arkadaşlar, kesecek arkadaşlar orada ipini kesip yeni rengi takıp düz de örebilirler. Israrla söylüyorum, hani gözden kaçmasın diye. Şimdi bunu böyle nereye kadar öreceğimi göstereyim tekrar size. Hemen şöyle bakın. Şimdi bu şu tepe yakanın şurasından başlamıştık ya, geldim böyle gidiyorum. Şimdi buraya da geleceğim. Bu köşede de aynı işlemi yapıp yakanın diğer tarafında bitireceğim. Oradan döneceğim. Buraya kadar geri gelmeye. İkinci sırayı tamamlayacağım. Sonra üçü de tamamlayıp bitirmiş olacağım. Şurada tekrar dönüşü de göstereyim. Diğer tarafa tam tur döndüm. 3 kenarı geldim. Şimdi buradayım. Yani bunun tam karşısındayım. 2'ye ayırmıştık ya. Burada da gene bir zinciri çekiyorum. Bu köşenin içine bir tane üçlü grubumu
örüyorum. Şimdi bunu burada artık ipi koparmayacağım. Yani yeni renge geçmeyeceğim için ipi koparmama gerek yok. Hemen burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek döndüreceğim. Aradaki zincir de var 5. Şimdi burada yeni renk takacak arkadaşlarım ise bunu tersine yine diğer tarafa geçip ilk başladığımız noktaya geçip, yani buraya gelip buradan batıp zincirle yükselip benim burada yaptığım işlemin aynısını yapacaklar. Şimdi dönüyorum ve hemen 5 zincir çekmiştim. Şuradaki boşluğun içine, ilk boşluğun içine bir üçlü grubumu örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine yine bir üçlü grup. Yani aynı mantık arkadaşlar. Bu sırayı da bu mantıkla öreceğim. Diğer bu köşeye geldiğimde orada da yine yukarı çıkacağım. Yine ters döneceğim. Yani o zaman şöyle göstereyim. Tekrar buraya geleceğim. Buradan dönüp bir üst sırasını kuracağım. Onu da size nasıl kurduğumu gösteririm. Üçüncü sırayı örerken diğer tarafta da zaten bu parçaya birleşeceğiz. Bununkini tamamen örüp bitiriyoruz. Diğerininkinin ikincisini örerken ikisini örüp üçüncüsünü örerken buna birleşeceğiz. Şimdi bu ikinci sırayı da bir örelim. Gelelim. Sonra 3'e nasıl çıktığımızı görelim. Şu son boşluğu da bu ikinci turda doldurdum. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir zinciri çekiyorum. Hemen bu ilk trabzanın tepesine batıp 1, 2, 3 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar döndürüyorum. Artık üçüncü ve son sırayı öreceğim. Bu boşluğun içine 2 tane daha 3 kere de çıktım. Ay, kaçırdım arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arada bir zincir ve son sıradayız arkadaşlar. Bunu da bitirelim. Sonrasında hemen diğer parçayı birleştirip üstten kol ağzını geçeceğim. Onun da etrafını bu şekilde geçip 3. sırasında bununla birleşmeye geleceğim. Öyleyse ben bu sırayı bitireyim. Beraberce bitirelim. Devamını örelim beraber. Bu parçanın 3 sırasını tamamladım. Daha doğrusu 2 sırasını birlikte ördük. 3'ü yaparken de en son dedim tamamlayıp geleceğim. Buraya kadar geldim ve bitirdim. Diğer parçanın ise etrafının 2 sırasını geçtim. Şimdi buraya geldim. Sıra 3. sırayı örmekte. 3'ü örerken de bu arka 2 kenarı birleştireceğim ve arkasını oluşturmuş olacağım. Nereden nereye kadar birleştiriyorum onu göstermek isterim. Bakın şimdi buradan başlayacağım. Tam karşısındaki denk gelen noktaya birleşerek aşağı doğru eklerken, motif eklerken birleştirme tekniği gibi öreceğim aşağıya kadar. Aşağı kadar ördükten sonra burası için hemen diğer ırkayı alıyorum. Şimdi bakınız bunun arkasını da döndürüyorum size. Aynı sistemi burada da uyguladım. Bakın 2 parçayı bu sırayı örerken birleştirdim. Gördüğünüz gibi bu beyaz krem sıra birleşmesi. Sonra işte böyle etrafını geçtiğimde bitmişti zaten. Bir tarafı örülmüştü. Diğer tarafı da tamamladım. Ve hırkayı biliyorsunuz 18 sıra küçük beden ördüğüm için kısa kaldı. Ve gördüğünüz gibi aşağısını da epey bir, yani kaç sıra geçmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra geçmişim. 3 sırada lastiği var. Bu şekilde de tamamladım. Siz de dilerseniz
şöyle göstereyim, iki hırka arasındaki uzunluk farkını da görün diye. Bakın neredeyse şöyle söyleyeyim size, şöyle bir fark var. Ne kadar? Bunun uzunluğunda şuradan pay biçiyorum. Bunun uzunluğu şöyle bir 10 santim daha uzun olmuş altını gittiğim için. Şimdi ben bu hırkayı tam olarak şu anda sizle beraber yapıyorum ya, hem çekip hem örüyorum falan. Üstüme giyeceğim. Şu arkasını birleştirip etrafını geçtikten sonra bir üstüme giyeceğim. Eğer gerekirse aşağıdan birkaç sıra dolanmayı planlıyorum, 1-2 sıra, ya da direkt burada bitirip lastik geçeceğim, daha kısa bir ceket modeli kullanacağım. Benimle buraya kadar aynı gelip daha sonrasında boyunun kısa olduğunu düşünen olacaksa, ki çoğu hanımefendinin boyunu daha uzun isteyeceğine eminim, bunu bitirdikten sonra etek kısmını istediği kadar örecek. Orayı da göstereceğim size. Öyleyse hadi bakalım birleşmeye başlayalım. Birleşmek için dediğim gibi bu iki kenarı, şu karşılıklı iki kenarı öreceğiz. Şimdi iki sırasını örmüştüm. Bu parçanın 3 sırasını, bu parçanın ikisini, bunun üçüncüsünü örerken bununla birleşiyoruz. Şimdi burada ikinci sırayı tamamlıyorum ya, hemen göstereyim. 2'deyim burada. Hemen 1, 2, 3 ve 4 ile yükselip arkasını döndürüyorum. Daha doğrusu önünü döndürüyorum. 2'yi örerken tersten oluyor ya. Hemen buradaki karşı tam olarak denk gelen, bakınız bunun karşısına denk gelen kısım burasıdır. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Aynı ip koparmadan nasıl birleştirme tekniğinde yapıyorsam burada da böyle bunun bakın şuradaki trabzanın tepesinin şu arkasından ben batacağım. Siz önden de batabilirsiniz. Biliyorsunuz benim el alışkanlığım böyle olduğu için böyle tercih ediyorum. İpi arasından geçirip bir kilitledikten sonra hemen şurada bir boşluğumuz var. Onun içine 2 tane 3 kere de çıktığım trabzanımı öreceğim. Sonra bir zinciri çekip hemen tam karşısındaki denk gelen boşluktan şöyle batıp kilitleyeceğim. Hemen şimdi buraya da 3 tane örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve karşısında hemen denk gelen boşluğa. Böyle bu sırayı, bu kenarı karşılıklı birleştirdiğimde arkası hırkamın oluşmuş sırt kısmını birleştirip hırkanın aslında formunu vermiş oluyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim nasıl gittiğini arkayı. Bakınız böyle işte birleşiyoruz. Öyleyse bunu şuranın sonuna kadar aynı sistemle birleştirerek geleyim. Burada ne yapacağız göstereyim. Burada gördüğünüz gibi sonuna, yani aşağıya kenarın, birleşme kenarının sonuna doğru geldim. Şimdi burada gene köşedeyim ve 3 tane bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanımı ördüm. Burada bir zincir çekiyorum. Şuraya bakın, şuraya batacağım. Şuradaki kenara şöyle hemen arkasından dolanıp batıyorum. Arasından geçirip şöyle bir kilitledikten sonra bir zincir de çektim burada köşede olduğumuz için ve buraya batıp hemen artık bu parçanın da 2 kalan örülmeyen kenarını öreceğim ve sonrasında artık dilersek boyunu nasıl uzatacağımızı ben uzatırsam öreceğim, uzatmazsam eğer deneyip bakacağım. Size nasıl uzatabileceğinizi boyunu göstereceğim. O zaman şimdi ben artık bu son 2 kenarı da örüp geleyim. Anlaşılmıştır sanırım nereyi kastettiğim. Çünkü 3. sıradaki arkayı birleştirdik. Dönmem gereken bir alt, bir de önün kapağı kaldı.
Evet arkadaşlar, bunu da böyle arkayı birleştirdikten sonra yukarı kadar geldim. Ördüm, hatta bakın burada ipini kesmedim. Kilitledikten sonra hemen onu da kesiyorum. Kestikten sonra şimdi yapacağım işlem şöyle ki boyunu giydim. Evet, bir tık kısa geldi. Aslında lastik geçsen böyle kısa, hani ben kullanabilirim ama çok fazla tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Ondan sebeptir ki alta biraz artık geçmeye başlayacağız beraberce. Burayı da öreceğiz. Şöyle söyleyeyim, üstüme denedim ve getirdiğim kanaat şudur ki bu hırka 36'dan 44'e 46 bedene kadar çok rahat olur. Yani anlayacağınız standart beden bir hırkaya sahip olmuş oluyoruz. Yani bu sırayı arttırdıkça böyle 2-3 sıra daha fazla, burada 22 örmüştük ya, atıyorum onu 25, 23, 24, 25 yapsak 50 bedenlere falan çok rahat olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sıra önemli değil. Bu sırada siz de benimle aynı ölçüye ulaştınız mı? Önemli olan odur. Ben şimdi bir koltuk altından diğer koltuk altına ölçüyorum ve 63 santim buluyorum. Şöyle basene doğru indiğimizde ise ölçümüz 54 olmuş oluyor. Daha etrafını da geçmedik bu arada. Yani bir artı 6-7 de etraftan gelecek payı düşünmemiz gerekiyor. Anlayacağınız epey bol ve güzel büyük bir hırkayı düşürmüş olduk. Şimdi efendim sıra o zaman alttan hırkanın boyunu uzatmakta. Şimdi burada kaç sıra uzatacağımızı ben tabii ki size, kendinize bırakıyorum. Üstünüze denersiniz. İstediğiniz kadar altı uzatabilirsiniz. Ben sanırım 3 sıra falan uzatırım diye düşünüyorum. Daha çok zannetmiyorum uzatacağımı. 3 benim için yeterlidir. Bu hırka için yeterlidir diye düşünüyorum. Bunun için de yine hemen ilmeğimi çıkartacağım ve bir kenarından hırkanın şöyle şöyle, mesela şurası, nereden başlayayım? Önünden başlasam sanki daha iyi olacak gibi. Burada kolun da bir tarafını yaptım da onu da göstereceğim en son size, patı nasıl geçeceğimizi. Şimdi şuradan hemen batıp bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 3 kere de çıktım, ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 1 2 3 arada bir zincirim var. Bununla beraber işte dediğim gibi 3 sıra böyle her boşluğun içine örerek tamamlayayım. Bu sırayı böyle öreyim. İkinci sıraya da nasıl yükseldiğimizi size göstereyim. Yani tersini döndürüp ip koparmadığım için böyle düz dörmem gerekiyor. Buradan ikinci sıraya nasıl çıkış yaptığımızı bir sonraki sırada göstereceğim. Şu ikisinin birleştiği, yani arkadaki iki büyük parçanın birleştiği tam o noktaya geldim. Ya burada şuraya, şuraya ve şuraya batarak bir üçlü yapabiliriz ama ben burada bir toplanma, kasma yapmak istemiyorum. Burası daha rahat olsun istediğim için bir üçlüyü bu köşeye, araya bir zincirimi çekiyorum. Bir üçlüyü de yine diğer bu köşeye örmek istiyorum. Şöyle göstermem gerekirse burayı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Size de söylemek istedim. Tabii siz yine deneyin elinizden, nasıl güzel düşüyorsa, içinize nasıl siniyorsa. Zaten ilk hırkayı bitirdikten sonra şöyle bir fikriniz oluşacak. Yani acaba şunu da şuraya yapsam ya da şurada şunu eksiltip şunu çoğaltsam gibi kendiniz de bir takım sayıları oturtacaksınız kafanızda. Öyleyse şimdi tam ortadayım. Şuraya kadar, kenara kadar öreyim, şu kenara kadar, sonra dönüşü de göstereyim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Hemen burada şöyle bir yine 1 2
3 ve 4 zinciri çekip ipi de tığımın üstüne aldıktan sonra parçayı da çeviriyorum ve şimdi bunu yükseldim. Pardon, burada 4 değil 5 zincirle yükseliyorum. Bir de ara zincirim var. Çünkü 4 bacağım, bir de ara zincir. Hemen buraya geliyorum. Yine aynı 3 tane. 3 kere de çıktığım trabzanı arada bir zincirle örerek yuvaları doldurmaya devam ediyorum. İkinci sıranın da sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada başlarken oluşturduğum trabzanın tepesine batıp bir trabzan daha örüyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve hemen buradaki boşluğun içine 2 tane daha bir dolayıp 3 çıktığım trabzanlardan örüyorum. Arada da bir zincirim var. İşte ben 3 sıra uzatmaya karar verdim. Benim için artık bu sıra son sıra. Dediğim gibi siz lütfen üzerinize deneyin ve istediğiniz uzunluğa kadar örün. Ama etrafını lastik de öreceğiz. Lütfen bunu da dikkate alın. Lastiği de planladığım 3 sırada tamamlamak. Ama dediğim gibi hani ben öyle tercih ettiğim için tabii ki siz dilediğiniz sırada örebilirsiniz lastik kısmını da. Öyleyse bunu da tamamlayıp artık lastiğe geçelim. Evet, benim için artık son sıranın son boşluğu. Bir zincir çektim. Buradaki boşluğun içine de 3 tane 3 kere de çıktığım trabzanımı örüp artık boyunu burada bitiriyorum. 3 sıra uzatarak. Dediğim gibi siz bu sırayı dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben 3 sırada tamamladım. Şimdi artık etrafının ve kolunun patına geçebiliriz. Hemen şöyle biraz yükselelim. Şöyle bir gösterelim hırkamızı da ne alemde olduğunu görelim. Düzelteyim, hemen geliyorum. Şöyle. Evet efendim. Böyle epey büyükçe, bedenleri uyumlu olacak bir hırkamız oldu. Gördüğünüz üzere. Şimdi çok özür dilerim. Biraz yakınlaştırayım istedim gene. Şimdi bu bir kolun bir tarafının lastiğini örmüştüm. Bunu 10 sıra olarak ördüm. Daha da uzun örebiliriz ya da daha da kısa örebiliriz. Bu tamamen sizin nasıl istediğinizle ilgili diyebilirim. Ben yine bunu 10 sıra yaptım. Bunu da 10 sıra yapacağım. Şimdi hırkamın etrafına lastiğini 3,5 milimle geçeceğim. Kolu 3 milim ile yapacağım. Çünkü kolda bir toparlama istiyorum minik. Onun için onu 3 milimle yaparken hırkanın etrafını yine 3,5 ile devam edeceğim. Şimdi kolda daha iyi, ufak bir parça olduğu için size daha iyi gösterebileceğimi düşündüğümden burayı başlayacağım ilk. Sonrasında da hırkanın etrafında da aslında aynı kolda yaptığımızın aynı işlemini tekrarlayacağız. Öyleyse beraberce karar verip seçtiğimiz pat rengini örmeye geçebiliriz. Hemen alıyorum bir ilmek. Bu yarn art cinsin 17'si, bu arada merak eden varsa hemen onu da söyleyeyim. İlmeği çıkarttım. Tığım 3 milim dediğim gibi. Hemen kolun bir yerinden batacağım. Şöyle tığımın üstüne ipimi de aldım. Şöyle batayım. Şuradan batayım. Ve bu arada artık trabzanlarım da ikili trabzan. Normal ikili trabzan örüyorum lastikte. Şunu şöyle yatırayım. Şuradan batayım.
Onun da üstünü öreyim. Yani ne yapıyorum? Anladığınız üzere her bir trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum. Zaten lastik örmeyi bilen arkadaşlarım ki birçoğunuzun artık bunu bildiğini düşünüyorum. Bunu uygulayacaklardır kolada, hırkanın etrafına da. Bilmeyenler için de bir kez daha geçmiş olalım beraberce. Her bir trabzanın üstüne ikili trabzanları örüp tamamlayalım bu sırayı. İlk sırasını tamamladım ikili trabzanlarımla. Geldim şimdi buraya. Başlarken çıktığım trabzanın tepesine batıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi lastikte nasıl çalışıyoruz arkadaşlar? Burada onu göstereceğim. Tığımı bir arkadan öne batırıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Tığımı bir böyle önden dolandırıp arkaya atıyorum ilmeği, trabzanı. Hemen bir ikili trabzan örüyorum. Yani trabzanlara bir önden bir de arkadan dolanarak sırasıyla her birinin üstünden ikili trabzan örüyorum lastik sırasında. Şimdi bakın sırasıyla her birini. Şimdi bu en zor sıra. İkinci sıradır lastiği oluştururken. Bundan sonrası çok daha kolay oluyor. Şimdi bakın arkadan dolanmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen öne alıyorum trabzanı. Öne alıp örüyorum. Sonrasında ne yapıyorum? Arkaya atıp örüyorum. Bir kere daha tekrarlayalım. Öne alıp trabzanı, yani trabzanı öne doğru çekip örüyorum. Trabzanı arkaya doğru atıp örüyorum. Bir kere daha öne alıp örüyorum. Arkaya alıp örüyorum. İşte böyle bu sırayı da tamamlayacağım. Başladığım yere geldim. Burada zincirle yükselmiştim. Onun tepesine batıyorum. Hemen arasından geçiriyorum. Tekrardan 1, 2 ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Artık bundan sonra işim çok kolay. Çünkü trabzanlar bana nereden örmem gerektiğini söylüyor. Önden, arkadan, önden, arkadan, ön. Bakın çok kolay şekilde bundan sonrası ilerliyor. Yeri çok belli olduğu için bu şekilde de 3'ü oluşturacağım. Daha sonra bunu böyle 10 sıraya tamamlayacağım. Aynı işlemi hırkanın etrafına da uygulayacağım. Bu kolu da bitireyim. Etrafına nasıl başlayacağımızı göstereyim. Evet efendim, hırkamızın kollarının ağzının patını şu şekilde geçtim. 10 sırada tamamladım lastiğini. Şimdi bu lastiğin aynısını hırkanın etrafında da geçeceğim. Gördüğünüz üzere 6 sıra örüp 7'de, bakın biliyorsunuz 6'da ördüm, 7'de küçülttük bu kolu. Daha geniş, daha bol bir kol oldu. Hırka da zaten daha büyük oldu. Dediğim gibi hani çok büyük bedenlere kadar, yani 44-46'ya kadar uyumlu diyebilirim ama 36'da da hiç fena durmuyor. Ama yine de tabii ki benim tercihim böyle olur. Onu da göstermek istiyorum size. Diğerini, şu kısmını 22'de örmüştük biliyorsunuz. Bunu 18'de bitirip etrafını geçmiştim. Bunu ne yapmıştım? 4 sıra örüp 5'te kolunu şu kısmı daraltmıştım. Onun için de bakın burada bir daralma oluşmuştu. Kolun etrafını ondan sonra aşağı doğru biraz daha uzun ördüm ve kol ağzına da bir pat ördüm. Yine lastikten aynen burada da. Her ikisini de tercih edebilirsiniz. Daha dar bir kol isteyen arkadaşlarım 4'te 4 örüp bir kesebilir. Burada da 6 örüp bir kesebilir. Ya da daha da bol kol istiyorum, hani kimono gibi bir kol istiyorum diyorsanız 8 örüp 9'da kesebilirsiniz.
bilirsiniz. Hadi o zaman hırkanın etrafını örmeye başlayalım. Nereden öreceğiz onu göstereyim size. Aynı buradaki gibi. Şöyle etrafından bir örnek göstereyim. 3 sıralı pat geçeceğiz. Yakasının etrafına da enseyi de aynı bu şekilde. Şurada enseyi de görün lütfen. Aynı şekilde dolaşacağız. Şöyle görün istedim. Aynı böyle. Burada 3 sıralı var. Ben de burada da 3 sıra geçmeyi planlıyorum. Biliyorsunuz kolu 3 milim tığ ile örmüştüm ama etrafını örmeye geçtiğimde yine 3,5 milime döndüm. Bunun da bilgisini vermek isterim. Şimdi hemen bunu alayım ve bunun etrafını beraberce örmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle genelde ben şöyle yapıyorum. Şöyle koltuk altına gelen bir bölümden, yani başlangıç yerim çok belli olmasını istediğimden şöyle bir noktadan, şu ortalama öyle bir noktadan batıp devam edeceğim. Tam tur döneceğimiz için hiç fark etmez nereye batacağınız. İlk olarak ilmeğimizi hemen alalım. İlmeği çıkarttıktan sonra şöyle bir noktaya batıyorum, herhangi bir noktaya ve ondan sonra da trabzanlarım, yine trabzanlarım ikili. Tığım 3,5 yaptım ama trabzanlarım ikili ve her bir trabzanın tepesine ikili bir trabzan örüyorum. Böyle. Şurada arada bir zincir olduğu için boşlukları da örüyorum. Ve trabzanların üstüne bu mantıkla devam edeyim. Şurada enseye geldiğimizde nasıl geçeceğimizi beraber görelim. Şöyle hırkanın etrafını geçerken takılabileceğiniz yerler, mesela bu dönüş yerlerini nasıl döndüğümü size göstermek istedim. Şimdi burada trabzanların tepesine batarak yine geliyorum. Aslında şurada elimde örnek de var. Onun üstünde de bakayım belli oluyorsa bir görün isterim. Şu köşeyi. Bakın şurada buradaki araya, yani şurada gördüğünüz gibi batacağım ve trabzanlar öreceğim. Şimdi burada kaç tane olduğu gözükmüyor, lastik olduğu için ben size söyleyeyim. Buraya 4 tane trabzan öreceğim. Bu dönüşe. Eğer bir kasma falan hissederseniz 5 de örebilirsiniz. Çok marullanma hissederseniz daha bir hani azaltabilirsiniz şu kısmı. Şuraya da geçiyorum. 3 tane de buraya örüyorum. Şimdi ben ördükten sonra bir bakacağım duruşuna. Size de göstereceğim hatta. Şimdi buraya da 3 tane öreceğim ya. Bakalım nasıl duruyor. Birlikte bir bakalım. Şöyle. Evet, gayet düzgün duruyor bakın. Bir kasma ya da bir marullanma olmadı. Yani tabiri caizse o tam cuk diye denir, yani oldu. Şimdi onun için devam ediyorum yukarı kadar. Yaka kısmına geldiğimde de orayı da beraber geçeceğiz. Burada şimdi 3 kere geçiyorum bu boşlukların içine, 3 tane yapıyorum. Onu da söyleyeyim size. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım, diğer köşede de. Bakın 3 yaptım. Şimdi burada hemen trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Artık bundan sonrası aynı. Şimdi tam olarak yaka kısmındayım. Oraya geldiğimde ne yapıyorum onu da göstermek istedim. Şimdi bu yakaya gelmeden evvel ki üçlü grubun da tepesini aynen ikili trabzanla örüyorum. Ve buraya döndüğümde de köşede yaptığım gibi bunun da içine 4 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında tekrar bu boşlukların içine, boşluklara geldiğimiz vakit böyle trabzanlı kenarlar, oraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde burada da öyle. Bakınız buraya da şu an dediğim gibi hala yakadayım. Yakayı birlikte geçelim istedim. Geniş olarak da gösterdiğimde anlayacaksınız. Ense kısmı ve yaka kısmı biraz daha şöyle
Yükselirsek bakın. Orayı örüyorum. Şimdi buraya da geldim yine. Bakın şimdi buradayım ya. Şu yakada şu üçü ördüm. Bu artık üçlünün tepesine batıyorum. Burada yakayı güzelce toparlıyorum yani. Battığım her noktayı siz de görün istedim ki yaparken hani aklınız karışmasın, yanılmayın diye. Şimdi buraya da geldiğimde şuradan bakın şu ikisinin ortasındaki oluşan yere batıp, ay şunu şuradan geçirmemişim. Batıp yine bir ikili trabzanı ördüm. Sonra geldim buraya. Buradaki trabzanın tepesine. Şu anda artık o köşeyi döndüm. Şurayı da böyle geçmiş oldum. Göstereceğim tekrardan. Biraz öreyim, daha iyi anlaşılacak. Şu an arka kısmındayız. Şimdi şuraya geldim. Bakın bu üçünü ördüm. Burada köşe var ama hani sizi yanıltmasın. Siz hemen buradaki boşluğun içine örün. Devam edin. Bu arada tabii hani elinizden bu kısımlar nasıl güzel düşüyor, biraz da onunla da ilgili. Ben böyle minik minik toparlama yaparak yani şu yakadaki ovalliği verdim. Bu önde kalacak kısım. Şimdi enseye doğru dönüyorum. Aynen devam. Bunun içine gene şöyle alayım, üstünü öreyim bari. Üç. Şimdi bunun içine de gene 3. Şimdi gene kendini gösteriyor yerler. Ne yapmam gerektiğini aslında. Bakıyorum hemen. Yine devam. Burası benim ensede genişletme yaptığım yerler. Oraya şimdi yakayı yuvarlıyorum. İkinci sırayı geçerken lastik sıramı çok daha düzgün duracak zaten. Şimdi bakın buraya da geldim. Şurada hemen trabzanın tepesine atlıyorum. Şimdi burada da ne yapıyordum? Şu ortaya batıp tekrar göstereyim, nerede olduğumuzu anlayın. Şu ortaya batıyorum. Şimdi yine trabzanların tepesine. Şimdi yine burada şuradaki üçlünün arasına giriyorum, trabzanın içine 3 tane. Şimdi burada da öyle 3 tane. Şimdi diğer yakayı da dönüyoruz. Buraya da batıyorum. Buraya da biliyorsunuz köşeye yuvarlamaya 4 tane yapıyorum. 3 ve 4. Sonra hemen bunun tepesine batıp trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum. Bundan sonra böyle bir atraksiyon, böyle bir kısım yok. Her trabzanın ve boşluğun tepesine bir ikili trabzan. Ondan sonra da zaten bildiğiniz gibi aynı kolun çevresinde yaptığım lastik kısmına geçeceğim. Onu da size göstereceğim zaten. Nasıl başladığımı. Sonra ben artık 2 sırayı tamamlarım. 2 sırayı tamamladıktan sonra da hırkamızı da tamamlamış olacağım. Yine en sevdiğim kısma yaklaşıyoruz. İlk turu ikili trabzanlarla geçtim, tamamladım. Şimdi başladığım trabzanın tepesine batıyorum. Aynı kolda yaptığımız işlem gibi ilk önce 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve bundan sonra her bir trabzana önce arkadan dolanıyorum. Yani trabzanı bu şekilde öne alıyorum. Sonra geri alıyorum. Ve böyle bu sırayı da tamamlayacağım. Yani bundan sonra hiçbir değişiklik yok. Altta ördüğüm her trabzanın üstüne lastik sıramızı kuracağım ve hırkayı
tamamlayacağım. Evet efendim, finaldeyiz. En sevdiğim kısımdayız. Hırkamızı tamamladık. Dileyen, isteyen tabii ki buharını, ütüsünü de yapabilir. Daha düzgün dursun istiyorlarsa. Ben şu anda hiç gerek duymuyorum. Gördüğünüz gibi genelde hiç ütü yapmıyorum. Beni takip eden arkadaşlarım biliyor. Şimdi gelelim bu hırkaya. Kaç ip kullandığımıza. Şimdi küçük beden için maalesef elimde, hemen onu da göstermek istiyorum ki size, elimde var olan kuşağı açık iplerle ilerlediğim için size adet veremiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, 500-550 gram civarı bir hırka bu. O kadar. Ve 38 bedene kadar uyumlu. Gördüğünüz gibi. Diğer hırkanın üstüne koyduğumda şöyle bakın, beden farkını hemen zaten göreceksiniz. Şu kolu şuradan alayım. Şöyle siz bakın. Şöyle beden farkını görüyorsunuz. Dediğim gibi bu işte 34-36 bedene kadar, 34-38 bedene kadar uyumlu. Diğeri ise 46 bedene kadar, hatta 48'i bile zorlar diye düşünüyorum. Çünkü 36 da böyle salaş, oversize bir giyim tarzını tercih ediyor ve giyiyorsa eğer 36-38 beden için de ideal oldu. Onu söylemek isterim. Şimdi kullandığım ipe gelince toplamda şöyle göstereyim size de daha net olacak. 9 adet batikten kullandım ve bir tane bu arttı. 9 adet paket açtım. 50 gramlık Yarn Jeans Crazy'lerden bu arttı. Etrafı içinde Yarn Jeans 17'den 2 paket açtım. Bu arttı. Yani işte yine 500-550 gram civarı bir hırka gibi görünmekte arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Anlaşılır olmuştur. Zaten çok fazla aslında anlatılan bir hırka. Ama illaki Damla sen de anlat dediğiniz için ben de Gociyazca, Damlaca yorumladım. Siz de kendi fikirlerinizi katarak yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi, hala takipte değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.